Hititler geç Tunç Çağı Anadolu coğrafyasında M.Ö. 2. bin yıla damga vuran devletlerden biri. Yakın Doğu'nun eski ve ihtişamlı liderleri Babil, Asur, Mısır gibi dönemin süper güçleri arasından sıyrılmak ve sadece askeri olarak değil, kültürel, siyasi, ticari ve hukuki anlamda da üstün bir uygarlık seviyesine ulaşmak belki de Hititleri bu kadar ilgi çekici kılıyor. Anadolu her zaman olduğu gibi Hititlerin çağında da kendini yine dünyanın zirvesinde, tacında buluyor. Likya tarih, Anadolu'da silinmez izler Hititler serisinde sizleri antik dünyanın en gizemli uygarlıklarından biri Hititleri tanımaya davet ediyor. Bu seride Hititlerin siyasi tarihi, saray entrikaları, kral yıllıkları, fermanlar, kanunlar, mahkemeler, tabletler ve dillerinin, yazılarının çözümlenme hikayelerini bulabilecek, tanrıları, efsaneleri, gelenekleri, batıl inançları, fal ve sihirleri hakkında şaşırtıcı bilgiler edinecek, günlük hayatlarını, müziklerini, danslarını, çeşitli törenler ve festivallerini, aile yapılarını öğrenecek, Anadolu'nun sarp doğasıyla mücadelelerini izleyeceksiniz. Tarımı ve hayvancılığı, ticareti nasıl yaptıklarını, hastalıklar, salgınlarla nasıl boğuştuklarını, evlenme ve boşanmalarında neleri gelenek haline getirdiklerini, kraldan köleye uzanan hiyerarşilerini, kahramanlarını ve hainlerini, kadınlarını, erkeklerini, yaşlılarını ve gençlerini, kısacası hayatlarını öğreneceksiniz. Likya tarih çıktığı bu heyecan verici yolculuğunda siz değerli takipçilerimin desteğiyle büyüyor. Anadolu'da silinmez izler, Hititler. Gece uyandınız ve susadığınızı fark ettiniz. Gözlerinizi tam açmadan yarı uykulu ve uyanık halde mutfağa gittiniz ve bardağınıza su doldurdunuz. Gecenin bu saatinde çeşmenizden açar açmaz su akacağına dair herhangi bir kuşkunuzun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Modern dünya insanı için bu kanıksanmış durumda. Ama antik dünya insanları için suya yakın olmak her zaman birinci öncelikti. Ve medeniyetler genellikle suyun yeterli olduğu ve kolay ulaşıldığı coğrafyalarda kuruldu ve yükseldi. Fırat, Dicle ve etrafında büyüyüp gelişen Sümer, Akkad, Babil, Asur uygarlıkları. Nil ve etrafında gelişen Mısır medeniyeti. Yakın Doğu'da da en az Nil, Fırat, Dicle kadar güçlü ve etrafını besleyen bir başka ırmak daha vardı. Maraşantiya. Maraşantiya'nın ya da şimdilerdeki adı Zılırmak'ın çevrelediği bu bölgede Hatti isimli bir halk yerleşik durumdaydı. Hattiler yüzlerce yıldır burada yaşıyorlardı, küçük kent devletleri kurmuşlardı. Örneğin krallıklarından birinin ismi Hatti'ydi ve başkenti Hattuş'tu. Hatti ülkesi ismine tarihte belki de ilk defa Akkad kralı Büyük Sargon zamanında rastlıyoruz. Akkad tüccarları kendilerine zulmeden bir yerli kent devletini Sargon'a şikayet etmişler ve Gümüş ülkesi dedikleri Hatti'ye sefer düzenlemesini istemişlerdi. Sargon bu krallığı cezalandırmak ve yağmalamak için sefere çıkmıştı. Puruşanda ve Puruşhaddun isimli bu kent ile birlikte Hatti ülkesinde Suriye ve Mezopotamya ile ticaret yapabilen halkların olduğunu öğreniyoruz. Sargon'un torunu Naram-Sin de Hatti ülkesine sefer yapmış fakat birleşik bir Hatti koalisyonu karşısında Fırat'ın doğusuna çekilmişti. Tüm bunlar Hatti ülkesinde Akkadları bile yenebilecek bir halkın varlığını gösteriyor. Ama Hatti ülkesi üzerindeki gölgenin tamamen kalkması ve tarihin burada da aydınlık bir şekilde yazılması M.Ö. 2. milenyum ile başlayacak. Asur ticaret kolonileri çağı denilen 200 yıllık bu zaman diliminde Asur tüccarları Hatti ülkesinde tüm Orta Anadolu'yu içine alacak yoğunlukta 40'a yakın ticari koloniler, yerleşim ağları veya daha bilinen adıyla Tarumlar kurmuşlardı. Tarumlar arasında en bilinen ve merkezi kabul edileni ise Taneş
veya diğer adıyla Neşa Karunlu'ydu. Asur ticaret kolonileri çağı ile birlikte Hatti ülkesine yazı da geldi ve Hatti hakkındaki bilgiler berraklaştı. Hattiler kendilerine has bir inanca sahipti, kendilerine özel bir kültürü yaşıyordu, Anadolu'da tarım yapıyordu, hayvancılıkla uğraşıyordu. Madencilik sayesinde bilinen dünyanın geri kalanıyla ileri seviyede ticaret yapılıyordu. Şimdilerde uluslararası ticarette var olan sigortalama bile o dönemde Asur tüccarlarınca Hatti kent devletleri arasında müzakereler ve antlaşmalarla yapılmıştı. Asurlular tuncun üretimi için çok gerekli olan kalayı Zaroslardan buraya taşıyordu ve Anadolu'da çok miktarda bulunan mermer, altın, gümüş, bakır, dağ kristali, obsidyen ve keresteyi satın alarak Mezopotamya'ya götürüyordu. Asur tüccarları yaygınlaşan ticaret ile bu dönemde şaşırtıcı denebilecek seviyede zenginleştiler ve Mezopotamya'ya Hatti'nin zenginliklerini taşıdılar. Asur tüccarlarının alım satım ve tüm işlemleri düzenlice yönetebilmeleri için Hatti kentlerinde kalmaları ve kil tabletlerine Hatti hakkında bilgiler yazmaları Hititlerden ilk haberi almamızı sağlıyor. Aslında Hititlere ne kendileri ne de Asurlular Hitit diyordu. Tam da burada şu soruyu sormamız gerekir. Hititlerin kökeni tam olarak nereye dayanmakta? Cevaplar her ne kadar farklı olsa da Hititlerin atalarının ilk Anadolu insanları olarak M.Ö. 5000 ila 3000 yılları arasında Anadolu'ya göç ettikleri biliniyor. Birçok bilim adamına göre Hititler Kafkaslardan Hatti ülkesine göç etmişti. Bir Hint-Avrupa dili konuşan topluluk olarak 3 koldan Hatti ülkesine yerleştiler. Kollar sonradan yazı dilinde ve konuşma dilinde belirli ayrılıklar yaşayacak olan Luviler, Halalar ve Hititlerdi. Hititler Asur ticaret kolonileri içerisinde en kritik ve başkent durumunda olan Neşa'da yerleştiler ve belki de bu yüzden kendi dillerine Hititçe değil Neşaca, kendilerine de Hititler değil Neşalılar diyorlardı. Hititlerin bir siyasi ve askeri güç olmaya başlaması M.Ö. 1750 civarına kadar sürecekti. Hammurabi ve hanedanının en güçlü olduğu bu zamanlarda Asur'un karmaşık bir siyasi düzene savrulması, Hatti'deki Asur ticaret kolonilerini de etkileyecek ve çoğunun terk edilmesine sebep olacaktır. Tam bu zamanda Kuşşara kentinin kralı Kitana, daha agresif bir askeri anlayışla önce Neşa'yı ele geçirecek ve sonra da burayı başkent yapacaktır. Kitana'dan sonra yerine geçen oğlu Anitta da aynı agresif anlayışı devam ettirir. Hirkuana ve Vashiyana kenti Anitta'nın acımasızlığından nasibini alır. Anitta iki kenti de yakar yıkar. Hatti'nin merkez kenti Hattuş'a yürür. Hattuş kralı Piyuşti ile 2 kere savaşır. İlkinde Hattuş'a dokunmasa da devam ede gelen kıtlıkla kent açlığın pençesine düşünce ani bir gece saldırısı yapar ve kenti ele geçirir. Hattuş'u yağmalamış ve yerle bir etmiştir. Anitta belgesi olarak tarihe geçen meşhur beyanında Anitta aynen şunları belirtiyor. Ama sonra kent açlıktan kırıldığında onların tanrıçası Halmasuit bana şehri teslim etti ve ben onu bir gece baskınıyla aldım. Toprağına yaban otu ektim. Benden sonra kim kral olur ve Hattuşa'yı tekrar iskan ederse gökyüzünün fırtına tanrısı onu çarpsın. Halmaşuit bir kraliyet tanrısıydı ve kuzeydeki Zalpa kentinden Hattuş'a krallığın sembolü olarak getirilmişti. Anitta, Hattuş'u yerle bir ettikten sonra Halmasuit'i kendi başkentine Kaneş'e götürdü ve ona bizim tanrımız diyerek tapınak inşa etti. Kaneş'te hem fırtına tanrısının hem de Halmasuit'in tapınakları inşa edilmişti. Bu durum Anitta'nın tüm Hatti ülkesine hakim olmayı, kraliyet tanrısının desteğiyle kendisini ve soyunu hanedan haline getirmeyi amaçladığını gösteriyor. Burada Hatti kentleri arasında neden daha önce olmayan böylesi bir saldırganlığın ortaya çıktığı sorusu akla gelebilir. Anitta neden bu kadar agresifti? Sebebi Anitta belgesinin ilk kısmından anlaşılabiliyor.
Baba Pitana, Nesha'yı aldıktan sonra Anitta'ya göre halkına kötülük yapmadı. Onları anaları babaları saydı. Nesha uzun yıllar önce Zalpalılar tarafından yağmalanmış ve kentin tanrısı buradan Zalpa'ya taşınmıştı. Anitta o tanrının Halmasuit olduğunu düşünüyor olabilir. Nitekim Anitta saldırgan tutumunu Zalpa'ya da gösterecek, Hattuş'tan sonra doğrudan Zalpa'ya yürüyecek ve buranın kralı Huzia'yı esir edecek ve Zalpa'yı ele geçirecektir. Ardından sefer yönünü bu kez güneye döndürecek ve Puruşanda kralının kendisine demirden yapılmış bir taht verdiğini belirtecektir. Taht artık Puruşanda'nın Anitta'ya bağlanması demektir. Anitta, Büyük Kral unvanını kullanmaya başlamıştır. Orta Anadolu ilk kez tek bir liderin elinde toplanmıştır. Fakat Anitta'nın devletinin zamanla dağıldığı düşünülüyor. Asur ticaret kolonilerinin bir dağılması ve Asur'un gücünü kaybetmesinden sonra adeta tarihi kayıtlarda Hatti ülkesini terk etmiş. 75 yıllık bu dönem boyunca herhangi bir kayıt olmasa da Zalpa ve Hattuş arasındaki rekabet Anitta'nın hakimiyet dönemine de zarar vermiş gözüküyor. Yine de Anitta belgesi Hititlerin tarihsel bağlantılarını anlamamız için büyük bir görev üstleniyor. Hitit hanedanlığı için Kuşara kenti ile başlayan bu serüven daima bir mihenk taşı kabul edilecekti. Anitta belgesi gibi Hitit tarihini aydınlatan bir başka tarihi belge de Telipinu Fermanı'ydı. Telipinu Fermanı M.Ö. 16. yüzyılın sonlarında yazılmıştı. Fakat fermanın giriş kısmındaki uzun tarihsel anlatı Hititlerin eski krallık dönemi hakkında eldeki en iyi kaynak durumunda. Telipinu Fermanı M.Ö. 17. yüzyılın ilk yarısında ismi Labarna olan başarılı bir komutandan bahsederek başlar. Labarna, Kuşara'da başlayan hakimiyetini bir dizi seferle genişletmeyi başarmış ve yeniden kent devletlerinin üzerinde bir bölgesel güç durumuna yükselmişti. Labarna'nın hakimiyeti zamanla Kızılırmak'ın güneyinden Akdeniz'e dek uzanan bölgeye ulaştı, Kızılırmak'ın kuzeyine kadar uzandı. Labarna bu dönemde hem soyluların hem de tüm tebaasının kayıtsız şartsız desteğini almıştı. Telipinu Fermanı anlatısına Labarna'nın bu desteği ömrünün sonlarına doğru kaybettiğini belirterek devam ediyor. Hizipler arası çekişmeler ve ayaklanmalar Labarna'nın saltanatının sonlarında felaketlere sebep olacak, seçtiği halefi olan oğlu Labarna ise bir isyan ve darbe dalgasına kurban gidecektir. Sanahuitta hem kralı hem de varis prensi ortadan kaldıran bir isyan merkezine dönüşmüştür. Hatti ülkesi ayaklanmalarla kavrulurken ilk Labarna'nın torunu Tabarna, M.Ö. 1650 civarlarında Hatti ülkesinin kralı ve Kuşara kentinin hükümdarı olarak tahta oturur. Kuşara, Anitta'nın hikayesinin başlangıç kentidir. Hitit hanedanlığı için Anitta ile bağlantı Telipinu Fermanı'nda da böylece belirtilmektedir. Yeni kralın adı Tabarna veya Labarna isimden ziyade bir ünvan durumundaydı. Roma'da Julius Caesar'dan sonra gelen imparatorlara Sezar denmesi gibi ilk Labarna sonrası Hitit kralları da kral ünvanı yerine Labarna veya Labarna'yı kullandı. Yeni kral başkentini Anitta'nın lanetlediği ve yabani otlar diktirdiği Hattuş'a taşıdı ve Hattuş'u yeniden imar etti. Surları, binaları, tapınaklarıyla yeniden ayağa kalkan Hattuş, yeni kralca Hattuş'a ismi verilen bir kente dönüştü. Labarna'ya da Hattuşa ülkesinden ülkesini yönettiği için Hattuşalı manasında Hattuşili dendi. Hitit tarihi M.Ö. 1650'lerde Anitta'nın dileği ve duasının tam tersine Hattuşa kenti ile birlikte yazılmaya başlıyordu. Peki Hattuşili için Hattuşa neden bu kadar önemliydi? Lanetlenmiş bir kenti yeniden imar etmeyi neden istedi? Her şeyden önce Hattuşa kraliyet kalesi ve sarayı için ideal bir konuma sahipti. Ayrıca Anitta öncesinde Hattuşa Hatti kentlerinin merkeziydi. Doğal engellere sahipti.
yüksek ve sarp sırtlarla korunuyordu. Ve bu etkileyici tahkimat Hattuşili için başkentini rahatlıkla koruyabileceği anlamına geliyordu. Kenti yeniden ayağa kaldırabilmek için yeterli kereste, etrafındaki sık ormanlardan elde edilecek, şehre yeterli su sağlayan pınarlarla su sorunu yaşanmayacaktı. En çok da devamlı Neşalılara sorunlar doğuran Zılırmak Havzası'nın kuzey kısımlarına yakın kalınacaktı. Hattuşili ile birlikte artık Neşalılar için Hititler ismi kullanıldı. Hititler eski Hatti mirasını da arkalarına almış ve Hatti ülkesini daha önce olmayan şekilde tek bir idarenin altında toplamayı başarmışlardı. Elbette bu süreç kolay olmadı. Hattuşili güçlü ve atak bir liderdi. Öyle de olmak zorundaydı. Zira tahta Tavananla'nın erkek kardeşinin oğlu olarak, yani Hitit kraliçesinin yeğeni olarak oturmuştu. Darbe ve isyan zamanı hanedanlığı buna mecbur bırakmış olmalıdır. Hattuşili kendini ispatlamak durumundaydı. İlk senesinde ilk askeri seferini isyanın başkenti Sanahuitta'ya yaptı. Fakat kenti ele geçiremedi. Direnç çok güçlüydü. Hattuşili rotasını kuzeye kırdı ve Zalpa'yı kuşatıp yağmaladı. Pek çok ganimetle geri döndü. Hititler askeri anlamda acımasızdı ve tarihsel gelişimleri boyunca bu yağma seferleri daima devam edecekti. Yanında getirdiği ganimetlerle yeni kurduğu kentini zenginleştirmiş ve kendine olan güveni artmıştı. Bir sonraki sene bu kez hedefini büyüttü ve Toros dağlarını aşarak Suriye'ye bir dizi seferler yaptı. Bugünlerde bir ordu ile dağ aşmak belki kolay görülebilir. Fakat M.Ö. 1640'lar için Torosları bir ordu ile aşmak, lojistik sağlamak ve Hattuşa gibi uzak bir başkentten ayrılmak büyük bir cesaret örneği olarak görülmelidir. Hattuşili için Suriye seferi sandığı kadar kolay olmadı. Yamhat müttefiki olan kentlere saldırılar yapmış olması Hititlerle Yamhat'ı karşı karşıya getirmiş olmalıdır. Ama Hattuşili ya Yamhat'a galip geldi ya da Yamhat tepki vermeye hiç cesaret edemedi. Hattuşili Alalah, Urşu, İkakali ve Taşiniye şehrini yağmaladı, arabalarını ganimetlerle doldurarak ülkesine geri döndü. Hattuşili'nin bu seferlerini yıl yıl okuyabiliyoruz. Çünkü Hattuşili, Suriye'den getirdiği katiplerle sarayında yazılı bir arşiv oluşturmaya başlatmış ve bu bir Hitit geleneğine dönüşmüştür. Hititler, Akatça gibi çivi yazısıyla yazılan kendi dillerinin arşivlerine böylece başladılar. Hattuşa kentinden çıkarılan tabletlerde şaşırtıcı detaylar vardır. Arşivler sadece Hititçe tutulmamış, uluslararası bir yazı dili kabul edilen Akatça tabletler tutulduğu gibi, yöresel diller olan Luvice, Hurrice ve Palaca gibi dillerde de tabletler yazılarak arşiv zenginleştirilmiştir. Ayrıca bazı tabletlerde iki dil kullanımı göze çarpıyor. Yani Akatça Hititçe veya Hurrice Hititçe tabletler yazılarak iki dili birden kullandıkları tabletlerle bugün araştırma yapan arkeologların Hitit tarihine ve bilgilerine ulaşmalarını adeta kolaylaştırmışlardır. Boğazköy'de keşfedilen çivi yazılı tablet ve fragman sayısı 26.000'den fazladır. Üstelik bunlar sadece kil tabletlere yazılan örneklerdi. Bal mumu üzerine yazılan daha az önemli bulunmuş kayıtların da varlığı düşünülünce Hattuşili'nin müthiş bir yazılı kaynağın birikmesine öncülük ettiği anlaşılıyor. Hattuşili 3. yılında bu kez batıya Arzava ülkesine sefer yaparken görülüyor. Hititlerin Batı Anadolu ile olan mücadeleleri Hattuşili ile başlayacak ve tüm tarihleri boyunca devam edecek. Hattuşili, Arzava kentlerinin kendisine bağlanmasını istiyordu. Bir cezalandırma seferiyle yine büyük ganimetler, sığırlar ve koyunlarla başkentine döndü. Fakat haberler kötüydü. Kralın yokluğunda Hitit ana yurdu doğudan gelen bir halk tarafından saldırıya uğramıştı. Bu halk Hurrilerdi. Hititler ve Hurrilerin mücadeleleri sonraki 200 yıl boyunca devam edecekti. Hurri istilası yeniden ayaklanmaları körükledi ve Hattuşili'nin tahtı yeniden sorgulanır oldu. Hattuşili yıllıklarında karşı sefere çıktığı kısmı yazdırmıştır. Nenaşa, Ubama ve Salyahşuva isimli kentlerdeki isyanları bastırır,
ve kentleri yeniden ele geçirir. Hattuşili için tahtını da koruduğu bir süreç geride kalmıştır. Artık isyanların tamamen başı ezilmelidir ve Hattuşili daha önce alamadığı Sanahuitta kentini hem de 6 ay kuşatarak düşürür ve Hatti ülkesindeki isyan dalgasına son verir. Bir sonraki yıl yeniden Torosları geçer ve Yamhat üzerine bu kez daha kuvvetlice bir akın gerçekleştirir. Hattuşili kendisini öfkeli bir aslan olarak tanımladığı bu seferinde adeta Suriye'yi talan eder, yağma ve yıkım ile geçen tüm sefer boyunca kentler bir bir boyun eğer, topladığı ganimetler arabalarına sığmayacak kadar çoğalır. Saraylardan ve tapınaklardan heykeller ve eşyalar sökülmüştür, altın, gümüş ve tüm değerli madenlere el konmuştur. Yamhat Krallığı ancak Halep'te savunma halinde kalabilmiştir. Hattuşili bu 2. Suriye seferinde acımasızdır. Kentlerini son ana kadar cesaretle savundukları için yenilmiş 2 kralı adeta bir yük hayvanı gibi arabalara koşar ve ganimetleri Hattuşa'ya kadar taşıtır. Hattuşili bu manzaradan zevk almıştır. Bu sefer sırasında Hattuşili, Yamhat'a destek veren Haşşuva'yı yenmek için Fırat'ı da geçti ve bununla da övündü. Mala Nehri'ni benden önce kimse geçmedi. Ben, Büyük Kral Tabarna, onu yaya geçtim. Ordular yaya geçti. Sarrugina da onu geçti. Hitit kralı ayağını Mezopotamya'ya basmıştı ve 700 yıl önce bunu tam tersi rotada yapabilen bir Mezopotamya kralından başka yapabilenin olmadığını belirtiyordu. Hattuşili'nin tarihin o dönemde de en bilinen, en büyük krallarından biriyle kendisini özdeşleştirmesi propagandasının temeliydi ve bu metin yıllarca Hitit diyarında okundu ve yazıldı. Hattuşili'nin Sargon bilgisi aynı zamanda bize Hititlerin 700 yıl önceki bir krala atıfta bulunabilecek kadar tarih bilgisinin olduğunu ispatlıyor. Hititler okuyor ve yazıyordu. Tarihi biliyordu. Ondan örnekler alıyor ve benzetmeler yaptığı kadar rekabet içerisinde de bulunabiliyordu. Bu bölümde Hitit tarihine ilk adımımızı attık. İkinci bölüme Hattuşili vasiyetnamesi ile başlayacağız. Hitit sarayı entrikaları nasıldı? Hattuşili varisini nasıl seçti? Neler yaşandı göreceğiz. Hattuşili'nin cenaze törenindeki detaylarla Hitit kültürünün farklı öğelerini inceleyeceğiz. Nurşili'nin tahta oturuşu ve Babil'i yağmalamasını öğreneceğiz. Likya Tarih desteklerinizle büyüyor. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız.